Bir arabanın efsane statüsüne erişmesi için illaki pist rekorları falan kırması, 40-50 milyon değerlere ulaşmasına gerek yok. Çünkü bazı arabalar var ki göz önündedir. Onu bilen hariç herkese standart bir araba izlenimi verir. Dışarıdan bakarsın 5 kapılı standart bir araç işte. 4 tekerleği de var, tamam mis. Ama kapısını açarsın, lüks araçlarda görebileceğin çerçevesiz camları vardır. Direksiyonuna geçip otoyola çıkarsın, gaza bir basarsın, o içindeki 2 litrelik V6 motor bağırmaya başlar. Türkiye distribütör ekonomi odaklı olsun, az yaksın, vergisi düşük olsun diye sadece 4 silindirli 1.8 versiyonları geldi. O ayrı konu. İnadına RX-7'yi, MX-5'i yapan o güzelim Mazda markasının yaptığı başka bir araba bugünkü konumuz. Muhasebecilere gıcık kapan Mazda 90'larda öylesine güzel bir araba yaptı ki tasarımına hatta eski bir Porsche tasarımcısına yaptırdığı 944'ten esinlenildiği modeli Lantis. Çayınız kahveniz hazırsa hadi başlayalım. İlk önce Mazda'nın neden her zaman farklı bir yoldan gittiğini ve inatçılığının temelini anlamak için tarihin karanlık sabahlarından birine gidelim. 6 Ağustos 1945, Hiroşima. O sabah Mazda'nın veya o zamanki adıyla Toyo Kogyo'nun kurucusu Yujiro Matsuda için aslında tam bir kutlama günüydü. 70. doğum gününü kutluyordu. Gelenek olduğu üzere sabah erkenden şehir merkezine, sevdiği berberine tıraş olmaya gitti. Berberin kapısında başka bir müşteriyle saniyelerle yarışıp koltuğu ilk kapan o oldu. Orada olduğu o yarım saatlik tıraş süresi onun kaderini baştan yazacaktı. Tıraşını bitirip dışarı çıktı, arabasına bindi ve yola koyuldu. Saatler 8:15'i gösterdiği o an İnsanlık tarihinin en yıkıcı silahlarından biri olan Little Boy kod adı verilen atom bombası Hiroşima'nın tam ortasına düştü ve patladı. Matsuda'nın arabası patlamanın merkezine sadece birkaç kilometre mesafedeydi. O şok dalgasıyla araba havaya fırlayıp taklalar attı. Yujiro Matsuda ve şoförü o cehennemden tam manasıyla kıl payı, üstleri başları kan içinde ama bir şekilde sağ olarak kurtulmayı başardı. Fakat tabii aynı şans ailesinin geri kalanı için geçerli değildi. Şehir merkezinde patlamanın merkez noktasına çok yakın bir noktada Mazda bayisi işleten oğlu Soya Matsuda ve oradaki tüm çalışanlar saniyeler içinde buharlaşıp hayatlarını kaybettiler. Evlat acısı yok olan bir şehir ve on binlerce ölü. Çoğu insan için bu pes edip her şeyi bırakmak için fazlasıyla yeterli bir sebep olabilir. Ama bu hikaye burada bitmiyor. O büyük diriliş öyküsü de tam bu yıkıntının içinden başlıyor zaten. Şehir haritadan silinmişti ama Hiroşima'nın dış mahallelerinden biri olan Mukainada'daki Mazda fabrikasına bir mucize eseri neredeyse hiçbir şey olmamıştı. Çünkü fabrika ve patlamanın olduğu noktanın arasında kocaman, doğal bir kalkan gibi duran Hijiyama Dağı vardı. Dağ radyasyonu ve şok dalgasını emmiş, fabrikayı resmen kendini siper ederek ve kucaklayarak korumuştu. Yarım saat ile kurtulan Jujiro Matsuda evlat acısını yüreğine gömüp o yıkımın ortasında ayağa kalktı. Geride kalan Mazda fabrikası o an Hiroşima'nın yeni kalbi oldu. Tesisin içi bir anda radyasyon kurbanları için bir hastaneye, evsiz kalan binlerce insan için kocaman bir sığınağa dönüştü. Tüm dünya Hiroşima'da artık ok bile bitmez derken Mazda orada o cehennemden sadece 4 ay sonra fabrikada yeniden üretime başladı. O nükleer yıkıntının ortasında inatla üretim yapmaya devam eden fabrika Japon halkı için umudun ve hayata tutunmanın en büyük sembolü haline geldi. Japonya'da bu direnişe Mukainada ruhu denir. Asla pes etmemek, her zaman ayağa kalkmak ve sürüden ayrılma cesareti gösterebilmek. Bu herkesin anlayabileceği bir felsefe değildi. Yıllar sonra o deli Mazda mühendisleri kuralları yıkmaya karar verdiklerinde onlara o cesareti veren şey de zaten tam buydu. Şimdi bu hikayeyi sindirelim ve Mazda Lantis'i ve onun neden sıradan bir araba olmadığını tam olarak anlamak için bu sefer de zamanı ileri sarıp 90'ların başına, otomotiv tarihinin o kimine göre çöküşünün başladığı, kimine göre ise o zirvesinin yaşadığı o yıllara gidelim. Japon otomotivinin birbiriyle yarıştığı ve ortaya delileri çıkarttığı yıllar. Toyota çıkmış sorunsuz ama sıkıcı Corolla'lar, Camry'ler falan yaparken yanına da MR2'ler, Supra'lar koymuştu. Honda VTEC ile devir saatini delirtip önden çekişin sınırlarını zorluyordu. Nissan ise Skyline GT-R ile Godzilla'la
lakabını alıp pistlerde milletin kabusu haline geliyordu. Peki ama bizim asi çocuk Mazda bu markayı pamuklara sarıp koruyup kollamamız gerekiyordu. Neyse. Mazda hep olduğu gibi otomotivin serserisiydi. 91 yılında 787B ile Le Mans'ı kazanıp ortalığı dağıtmış, Wankel motor sevdasından zerre geri adım atmamış. RX-7 FD gibi bir sanat eserini ortaya çıkarmış, MX-5 ile hafiflik ve sürüş hissi olayının nasıl yapılacağını tüm dünyaya tekrardan göstermişti. Mazda mühendislerinin lügatında öyle maliyeti kısma, sıradanlık veya sıkıcı kelimeleri yoktu. Henüz Ford Mazda hisselerinin %33 küsürü çıkartmamış ve yönetime o kadar da karışamadığı yıllar. Mazda hala araba yaparken karaktere ve sürüşe odaklanabiliyordu. Ford'un platform ortaklığı, maliyet vesaire diye henüz Mazda'nın içinden geçemiyordu yani. Lantis bu vizyonun ve duruşun içinden C segmentinin içine bir güneş gibi doğmuştu. Avustralya'da Astina, Avrupa'da 323 FBA, Şili'de Artis, Latin Amerika'da Allegro, Japonya ve bizde Lantis adıyla satılan bu araba 1993'te piyasaya çıktığında insanlar baka kaldı. C segmentinin olayı kompakt, ailelere hizmet eden geniş iç hacimli, ekonomi odaklı araçlardır biliyorsunuz. İşe git gel, çocukları okula bırak, markete git gel falan, işini yapsın yeter yani. Az da performans verdi mi tamam. Lantis'in tasarımı ise çok daha sert, çok daha sportifti. Lantis kelimesi de Latince Latens Curtis'ten üretilmiş. Gizlice kısaltılmış manasına geliyormuş. Mazda zaten arabanın tasarımı için özel birini görevlendirmişti. Daha önceden Porsche tasarım ofisinden olan tasarımcı Ginger Ossel'ı Mazda'ya transfer edip ona teslim etmişlerdi. Aynen, Lantis'in tasarımında Ginger daha önceden tasarladığı Porsche 944'ten esinlenmişti. O agresiflik mis gibi Lantis'e aktarıldı. Baktığınızda dönüp bir daha bakmanızı sağlayan o aerodinamik burun, geriye doğru akan ve bagaj kapağıyla birleşen o alçak tavan çizgisi, yani fastback profili bu adamın ellerinden ve 944'ten gelmişti. Zamanının C segmentine baktığınızda direkt kendini ayrı konumlandırıyor bu araba tasarım çizgileriyle. Yere basan, rüzgarı yaran, pop-up geleneğinden gelen o kısık farlarıyla ben viraj severim aga diyen sinirli bir araba vardı ortada. Hele diğer rakiplerinde olmayan o çerçevesiz kapı detayı. Sene daha 93, sınıfındaki diğer arabaların kapıları ağır kalın çerçevelerle üretilirken siz Lantis'inizin kapısını açıyorsunuz ve camın etrafında bir çerçeve falan yok. Mis gibi premium bir dokunuş. Premium kuplarda görebileceğiniz minik bir detaydı ve Mazda bunu alıp normal bir bütçeyle alabileceğiniz arabaya koymuştu. Diğer markalar sırf gıcıklığına çerçeveli yapmıyorlardı kapıları tabi. Çünkü ortada bir mühendislik problemi vardı. Çerçevesiz kapılar kaza anında arabanın tavanının çökmemesi için çok güçlü sütunlar gerektirirdi. Çoğu üretici maliyetten kaçmak için bunu öyle düşük ücretlere satmayı planladıkları arabalara koymayı tercih etmezlerdi. Ama gel gör Mazda mühendisleri böyle maliyetmiş, muhasebeymiş dertleri falan yoktu biliyorsunuz. Wankel yüzünden az kalsın batıyorlardı ama umursadılar mı? Tabii ki de hayır. Bunlar da o affı olmayan çarpışma testlerinden alnının akıyla çıkacak kadar sağlam bir şasi yapmayı başardılar. Yani araba hem dışarıdan yakışıklı hem de sapasağlam esnemez bir kafesi olmuştu. İçi de bu arada bana göre gayet güzeldi. Kapıyı açınca o alçak ve yere yakın oturma pozisyonuna sahip koltuğa oturduğunuzda arabanın ne için yapıldığı ve o hissiyat direkt sizi sarıyordu. Gösterge panelinin hafiften size dönük olması, vites topuzunun veya el freninin elinizin tam altına yerleştirilmesi, direksiyonun kalınlığı falan her detay bu araba sürücü arabası, tadını çıkar diye bağırıyordu sana. Mazda'nın zaten alameti farikası buydu. İster Wankel motorlu canavarları RX-7 olsun, ister küçük bir Roadster olsun, isterse 5 kapılı pratik bir Lantis, Jinba Ittai'yi düşüncesini o arabaya yerleştirmeden fabrikadan dışarı çıkarmazlardı. Bu Jinba Ittai her ne kadar MX-5 ile dillendirilmiş olsa da Mazda'ya baktığınızda bu felsefe her zaman oradadır. Ve o Type R paketiyle gelen arka kanat. Evet, bu arada Mazda'nın Type R paketi vardı. Escort RS Cosworth'ta konuştuğumuz o Whale Tail tasarım tek katlı köprülü bir yorumlaması olan arka kanat bu arabanın en üst paketi olan Type R paketiyle geliyordu. Mazda Speed verileri tam olarak açıklamasa da fanlarının yaptığı hesaplara göre 100 km hızla yaklaşık 8-10 kilo, 200 km ise yaklaşık 40 kilogram kadar. Ayrıca aracın fastback tasarımından dolayı arkada oluşan türbülansı da engelleyip virajlarla savrulmasını da engelleyebiliyordu. Görsel olarak zaten denilecek laf yok. Dediğim gibi bu kanat aslında en üst paket olan Type R paketiyle geliyordu. Ama daha sonra bu kanadı satın alıp kendi aracınıza takabiliyorsunuz. Ama tabii şasiye bu kadar uğraş verip
Tasarımı bu kadar agresif yapınca sıradan bir motor da koyamazdı. Mazda zaten diyoruz ya, otomotiv dünyasının en asi çocuklarından biridir. Lantes'in kaputunu öyle aerodinamik ve ok gibi yapmışlardı ki araba bir de şöyle güzel bir üst paketi hak ediyordu. Sadece küçük 4 silindirli 1.6 motorla falan salamazlardı ortaya. Ve karşınıza Mazda'nın meşhur K serisi motor ailesinden gelen KFZ'ye kodlu 2 litrelik 24 valvli çift egzantrikli mis gibi bir V6. Bu arada 140 beygirlik KFDE de var ama JDM versiyonlarında 170 beygirlik KFZ'ye vardı. Şimdi bir de işin mühendislik tarafına bakalım. Sadece 2 litre hacminde bir motor bloğu yapıyorsunuz ve bunu da 6 tane silindire bölüyorsunuz. Normalde silindir çapları 80-90 mm oluyor ya. Viper'ınki 101.6 idi. Bu motorunki ise 78 mm'ydi. Stroke mesafesi de 69.6 mm. Niye yaparsın ki bunu? Şöyle bir aralıkta çalışıyor piston sürekli yani. Çünkü Mazda'nın kovaladığı başka bir şey vardı. Pürüzsüzlük. 4 silindirli bir motor doğası gereği V6 kadar titreşimsiz çalışma karakterine sahip olamaz. Bir silindirin tam turu 720 derece tutuyor. Böl 4'e 180 derece. Bir piston ateşlendikten sonra crank 180 derece dönüyor ve diğer piston ateşleniyor. Biri biter bitmez diğeri başlıyor. Bayrak yarışı gibi düşün. Koşucu geliyor, duraksamadan tam sınırda bayrağı veriyor ve diğer yarışçı koşmaya başlıyor. 6 silindir olduğunda ise 720'yi 6'ya böl 120 derece. Yani koşucu bayrağı vermeye geldiği zaman son 5-10 metrede diğer koşucuyla beraber koşmaya başlayıp hiç hız kaybetmeden bayrağı alıp devam ediyor gibi düşün. Lantes'in o V6 motoru da marşa bastığında derinden gelen tok bir ses üretiyordu. GDM için üretilen bu motor 170 beygir güç üretiyordu. Redline 7400 devirdeydi. Bu ara böyle bas bas bağırmazdı. İlginç olan bir başka noktada tork eğrisiydi. Neden ilginç dedim? Çünkü normalde 2 litre hacmi sen tutup da 6 pistona bölersen ve bu kadar küçük çaplar vesaire olursa doğal olarak torkunun çok düşük olması lazım. Özellikle alt devirlerde hantallaşır araba. Mazda mühendisleri ise bu fiziksel engeli aşmak için çok zekice bir yol icat ettiler. VRIS. Açılımı Variable Resonance Induction System. Yani değişken rezonanslı emme sistemi. Motorun alüminyum emme manifoldunun içine özel kapakçıklar yerleştirdiler. Siz gaza bastığınızda arabanın beyni motor devrini okuyup belirli devirlerde açıp kapatarak emme manifoldunun hava yolunun uzunluğunu sürekli değiştirirdi. Yani uzun lafın kısası bu sistem içeri giren havanın bir rezonans dalgası yaratmasını sağlayarak silindirlere sanki mini süper şarjör varmış gibi ekstra hava basıyordu. Bu yüzden de Lantis 2 litrelik küçük bir V6 olmasına rağmen alt devirlerde de gayet tatminkar bir çekiş veriyor. 5500 devirde 180 Nm torkunu da mis gibi verebiliyordu. Tabi motora yakışan bir şasi de yapmışlardı. Mazda bu sürücü odaklı araba düşüncesini bırakmıyorlardı. Virajda daha bir parlamaya başlıyordu bu araba. Lantis'in şasisi malum çerçevesiz kapıları desteklemek için atılan ekstra güçlendirmeler yüzünden dönemi için gayet rigid bir yapıya sahipti. Genelde her yerde double wishbone veya multilink var denir süspansiyonlarında. Ancak biraz derine inince aslında olayın daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Önde McPherson Strut varken arka tarafta ise Mazda'nın patentli TTL yani Twin Trapezoidal Link denilen bağımsız süspansiyonu vardı. Türkçe'ye en basit ikiz yamuk bağlantı diye çevirebileceğimiz sistemde arka tekerleği şasiye bağlayan 2 tane paralel kontrol çubuğu vardı ve bir tane de boyuna. Sistemin adı da bunları yukarıdan baktığında aldığı o şekilden gelir. Sen viraja sertçe girdiğinde aracın arkası merkez kaçtan dolayı dışarı doğru esnemek ister. TTL sistemindeki bu iki paralel kol üzerlerine yük bindiğinde farklı oranlarda esneyecek şekilde tasarlanmış. Dışarıda kalan tekerlek bu kollar sayesinde çok hafifçe virajın içine doğru yönlenir. Towing. Hem bu hem nispeten hafif yapısı 1200 kilogram civarı çerçevesiz kapıları desteklemek için atılan ekstra güçlendirmeler ve bu süspansiyon sayesinde virajlarda esnemeden şaşırtıcı şekilde tam bir spor araba gibi dönebiliyordu. Üstüne de bu JDM Type R donanımında gelen kilitli diferansiyeli sayesinde virajın içine doğru bildiğin tırnaklarını geçirip dönüyordu. Mazda RX-7'deki MX-5'teki o mekanik sürüş hissini almış ve bu önden çekişli ala araba
arabasının içine çok güzel yerleştirmişti. Ama şimdi burada biraz duralım. Çünkü bu anlattığım araba Japonya'ya özeldi. Buraya başta da dediğim gibi dönemin Mazda distribütörü olan Mermerler grubuna ait Mermerler Otomotiv, ki kendisi daha sonradan Mazda ile davalık oldu, Türkiye'ye bu 2 litrelik V6'ları getirmedi. Bize 1.8 litrelik 4 silindirli BP kodlu motorlara geldi. Yıllar boyunca hep distribütöre kızıldı edildi, niye bize V6 falan gelmedi diye. Haklılardı ama bir detay var ortada. Sadece elinizdeki arabaya kızmayın diyorum. Kaputu açtığınızda V6 göremiyorsunuz diye üzülmeyin diye diyorum. Çünkü bu arabanın motoru aslında 89'da çıkıp ortalık kasıp kavuran, ödüllere doymayan, roadster sınıfını tek başına yerden kaldırıp göğe taşıyan başka bir modelinde de vardı. 94'ten sonraki modellerinde tabii. Bize gelen araba pek de ekonomi motoru sayılmazdı temelde. Çünkü bu motor Mazda MX-5'in içinde olan o motor bloğunun birebir aynısıydı. Tamam, tabii ki ufak değişiklikler vardı. Biri transverse yani enlemesini, diğeri boylamasını yerleştiriyordu. Kam profilleri sayesinde biri daha ekonomi, diğeri daha performans odaklı yapılmıştı falan filan. Baktığın zaman daha mütevazi duruyordu. Ama bu motor bayağı dayanıklı, hararet pek bilmeyen, büyük potansiyeli de içinde barındıran bir motordu. Döküm demir bloğu ve alüminyum silindir kapağı vardı. Üstüne üstlük baktığında da bu durum Lantis'in sürüş dinamiklerinde çok beklenmedik bir avantaj sağlıyordu. 1.8 litrelik 4 silindirli motor V6'ya göre çok daha hafifti. Bizim motor yaklaşık 130-135 kilogram civarındayken V6 175 kilograma kadar çıkıyordu. Bir önden çekişli arabada ön aksın üzerindeki ağırlığı ne kadar hafifletirseniz arabanın tepkileri de o kadar keskinleşir ve understeer eğilimi de o kadar azalır tabii ki. Yani Türkiye'deki Lantis'lerin burnu V6 versiyonlarına kıyasla virajlara daha istekli giriyor ve atik yön değiştirebiliyordu. Ağırlık dağılımı daha dengeliydi. 7000 devirde redline'ı vardı bu arada. 7200'de de kesiciye giriyordu. Dahası da var. Kaputunuzun altında bir Miata motoru taşıdığınız için bu motor modifiyeye, turboya ve yüksek basınçlara dayanmaya inanılmaz derecede açıktı. Yani işin özü, Türkiye'deki Lantis sevdalıları o V6'dan mahrum bırakılmış olsalar da bilmeden önden çekişli 5 kapılı pratik ve aerodinamik bir Miata kullanıyorlardı diyebilir miyiz? Bu arada Türkiye'de az ve öz de olsa V6'lar var bildiğim kadarıyla. Hazır şimdi buraya kadar gelmişiz, bu araba hiç mi yarışmadı derseniz yarıştı, yarışmaz olur mu? Ama biraz karmaşık. Tarihte gizli kalmış aksiyon ve dram dolu bir durumu konuşmadan geçersek olmaz. Bu araba BTCC'de yani British Touring Car Championship'te yarıştı. Aslına bakarsan biraz Frankenstein hikayesi bu. Sene 1994. İngiliz pilot Matt Neal BTCC sezonunda bir Mazda Exodus 6 ile yarışıyordu. Ama Silverstone'da yaşadığı kaza sonucu araba taklalar attı ve paramparça oldu. Takımın bütçesi kısıtlıydı ve ortada yarışabilecekleri bir araba kalmamıştı. Onlar da bir delilik yapalım dedi. Gidip hurdaya Exodus 6'nın içindeki sağlam kalabilen motoru, sıralı şanzımanı ve yürüyen aksamı söktüler ve onları yepyeni bizim Mazda Lantis'in içine yerleştirdiler. Ve adamımız Matt Neal bu toplama ama bir o kadar da tehlikeli görünen Lantis ile 94 sezonunun sonundaki TOCA Shootout ve 1994 FIA Touring Car World Cup yarışlarında piste çıktı. Lantis çıkıp Alfa Romeo 155'lerle falan kapışıyordu. 1994'teki bu geçici çözümleri dikkatleri üzerine çekti ve Lantis'in şasisi rüzgar tünelinde başarılı bir performans ortaya koyunca başka bir takımın ilgisini çekti bu durum. Zamanında ABBA grubunun bazı stüdyo kayıtlarında davul çalıp 81 ve 82 sezonlarında da ATS ve Tyrrell takımları için Formula 1'de yarışan Slim Burgood'un 93'te kurduğu takımı Team Magic. 1995 yılı için Roger Dawson Engineering kolları sıvayıp arabaya girişti. Kaputun altındaki V6 motor hunharca modifiye edildi. Araba tamamen soyulup roll cage'i yapıldı. Her şey hazırdı. Sürücü koltuğuna Slim'in kendisi oturacaktı. Ancak ilk yarışa ramak kala takımın en büyük sponsorları bir anda masadan kalktı ve para akışı kesildi. Lantis piste çıkamıyordu. O mis gibi 95 Super Touring Lantis BTCC pistlerinde start çizgisine bile gelemeden tek bir resmi yarış dahi gidemeden emekli edildi. Bugün motor sporları tarihçileri için o araba
90'ların potansiyeli harcanmış bir arabadır. Neyse bu hikaye de böyle işte. Bu arabanın çok hakkı yendi. Günümüz arabaları artık hep dediğimiz gibi emisyon ve güvenlik zorlamaları, verimlilik ve maliyet hesapları yüzünden iyice birbirine benzemeye başladı. Hem tip olarak hem de karakter olarak kastediyorum bu arada. Platform paylaşımı, ortak parça kullanımları falan derken değişen şey sadece logolar olmaya başladı. Mazda Lantis o yüzden bugünden bakınca değeri daha iyi anlaşılan arabalardan olmaya başladı. Hele Lantis tam bir saklı hazine gibi. Tabii ki problemleri var, olmaz mı? Bu arabayı satın almak için bakmaya başlamadan daha önce bir Mazda ustası bulmanız gerekir. O övdüğümüz çerçevesiz cam profillerinin fitilleri zamanla kurur, çatlar, elastikiyetini kaybeder ve sizin onları değiştirmeniz gerekir. Yoksa yağmurlu günlerde su alır. Otobana çıktığınızda içeriye ıslık çalan rüzgar sesi dolar. Radyonun sesini köklemeniz gerekir. Dönemin tüm Japonlarında olan o pas hastalığı bu arabada da vardır. Marş piyeler, arka çamurluk ağızları falan o güzelim Ginger Osel tasarımını içten içe yer zamanla. Yani ustanı bulduktan sonra kahveni koyup sarı siteye girip temizinden bir Lantis avına başlarsınız. Modifiye edeyim derken içinden geçilmemiş, bakımları aksatılmamış. En genci şu an 28 yaşında bu arabaların. Dile kolay 28. İlla ki olacak sorunları. Bir dost demişti burada. Kronik sorunu olmayan tek araba Toros diye, çok gülmüştüm. Tüm o kronik sorunlarına rağmen, problemlerine rağmen bu arabanın direksiyonuna oturduğunuzda oturuş pozisyonuyla sizi saran, klasik Mazda'nın o önce sürücü diyen kafa yapısını sana anlatan, viraja dalan, esnemeyen, kendisinden beklenmeyecek derecede sportif bir sürüş karakteri olan bir araba Lantis. Jinba Ittai işte. Lantis'te de yaptı adamlar bu duruşu. Helal olsun Mazda'ya. Herkes Vankel şöyle kötü, böyle kötü derken inatla RX-7 gibi bir efsane yaptılar. Batacak hale geldiler ama yine de sürücü dediler. Jinba Ittai dediler. Ford ile kavga ettiler. Sonra Skyactiv motorlarla orta yolu buldular. Bir aile arabasına eski bir Porsche tasarımcısının kalemi çıkan ok gibi bir burun ve fastback arka tasarımı yapıştırıp aerodinamiği bildiğim bir sanat eserine çevirdiler. Lüks kuplardan alıştığımız o çerçevesiz kapı tasarımlarını koydular ve aile arabası ekonomi odaklı bir araba olması gereken bir arabayı gayet sportif bir karaktere büründürdüler. Lantis aile arabası sıkıcı olmak zorunda değildir fikrini asfalta giydirdi resmen. Bugün bir Lantis mantıklı mı bilmem. Ben bir arabaya bakarken pek mantık gözetemiyorum açıkçası. Duygular giriyor devreye, tutku giriyor. Kronik sorunlarmış, arabanın hastalıklarıymış, sanayiden çıkamazsın vesaire tarzı eleştiriler bende pek karşılık bulmuyor açıkçası. Tabii ki bir arabaya girerken bilinçli girmek lazım. Ama karar verme aşamasında anla düşüncem olmaz genelde. Arabanın koltuğuna oturduğumda bana yaşattığı hissiyat, viraja girerken verdiği duygu daha önemli geliyor bana. Otomobil tutkusu zaten hiçbir zaman mantıkla veya yakıt tüketimi verileriyle açıklanabilen bir şey olmadı. Lantis o alçak kokpitine oturup analog kadranların aydınlatmasını açtığında başlar seni zehirlemeye. Elektronik gaz pedalı yoktur onda. Gaza bastığında ayağınızın altındaki o çelik telin o kelebeği nasıl açtığını hissedersin. Viraja yaklaşırken hilen toğunu yapıp vitesi ilk 4'ten 3'e, oradan 2'ye indirip direksiyonu kırdığında içeriye doğru arabanın viraja dalışı ve tekerleklerin limitte asfaltı tırmalamasını hissedersin. Zaten olay da bu değil mi? Bunu yaşadığında viraj çıkışında elini vurup helal sana be dersin ona. O zaman işte ne kronik sorunu kalır arabanın, ne de fitilleri, ne de başka bir şeyi. Harcadığın tüm paraları düşünüp helal hoş olsun sana dersin. Lantis burada parlar zaten. 90'ların o altın JDM çağında bütçe sınırı olmadan ve deli mühendislerin ellerinden çıkan bu araba bugün modern otomobillerin kaybettiği ruhu arayanlar için tam bir hazine. Ne yazık ki pek çoğu paslanıp çürüdü. Bilgisiz ellerde heba oldu. Veya yanlış modifiye edilerek içlerinden geçildi. O yüzden bugün eğer yolda, trafikte veya bir otoparkta temiz kalmış bir Lantis görürseniz dönüp bir daha alıcı gözle ve saygıyla bakın. Ve yolda denk gelirseniz bence sürücü koltuğundaki dosta da bir selam verin. Çünkü o eski bir Japon arabası gibi görünse de gerçekte sürücünün patron olduğu, elektronik prangaların bağlamadığı, arabaların hala his ve mekanik bağlarla yönetildiği o dönemin son gerçek savaşçılarından biri. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biraz dertleşme gibi oldu videonun sonu.
Umarım başınızı şişirmemişimdir. Yorumlara gelin de biraz sohbet edelim Lantis hakkında. Siz olsanız göze alır mıydınız o problemleri? Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve otomotiv tarihinin derinliklerine gömülmüş, eskilerde kalmış bu tarz hikayelerin sistemi inatlayan otomobil hikayelerinin devamını isterseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup o bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin bu desteği reklamların ve büyük bütçeli medyanın yönlendirdiği bu dünyada böyle bağımsız ve hikaye odaklı otomotiv videolarının büyümesi için tek ve en büyük gücüm. Hepiniz cansınız. Flat out yaşamayı unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sonra görüşürüz.